Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şu emtialara da bir bakalım. Yalnız grafiklere geçmeden önce beğenilerinizin ve yorumlarınızın kanal için çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi gümüşle başlayalım. Dün ons gümüşte çok sert satışlar gördük. Bu satışların aşağıda bir ara destek direnç bölgesi olan 23.58-23.49'lara kadar sarktığını şu an takip ediyoruz. Fakat bakın dün 24.62'den başlayan şu düşüş çok sert geldi. Sonrasında gelen tepkiler de çok zayıf kalıyor. Yani en azından şu düşüş sonrasında bir 23.80'lere doğru bir tepki vermesini beklerdik. O tepkiyi dahi yapamaz durumda şu an gümüş. Dolayısıyla burada satışların derinleşme ihtimali şu an için daha da güçlü gözükmekte. Yukarıda takip edeceğimiz gene bir ara destek direnç bölgesi olarak 23.75-23.70'i bugün için kontrol edebiliriz. Ancak şu an baktığımız zaman 23.49'un altındaki bu hareketler çok iç açıcı değil. Burada satışların derinleşme ihtimali var. Böyle bir durumda da 23.16-23.11 ilk takip edeceğimiz destek bölgemiz. Bakın şu son yükselişin başladığı seviye. Olası satışların derinleşmesi durumunda da bu destek bölgesini takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da benzer bir satış sürecini takip ettik. 1919 desteği çalışacak mı derken bir alttaki 1911 desteğini şu an için çalıştırıyor. Burada da kritik olan destek bölgemiz 1901, 1896, 1900 altında kalıcı olmaya başlarsa burada da satışların derinleştiğini takip edebiliriz. Yukarıda da önemli gördüğümüz direnç bölgemiz bakın şu satışların başladığı direnç bölgesi 1966-1957. Aslında altın ve gümüşteki bu hareketler çok da şaşırtıcı değil. Uzun zamandır hep bahsediyorum bu tür veri günlerinde piyasadan uzak durmak sağlıklı olacaktır diye. Çarşamba günü FED kararı ile birlikte bakın burada panik alımlar yapanlar büyük ihtimalle bu tepe bölgesinde şu an altında maliyetlendiler ve sonrasında bu düşüşe yakalanmış durumdalar. En azından bir gün piyasanın oturmasını beklemek çok daha sağlıklı sonuç verdiğini buradan da görüyoruz. Şimdi hızlıca buradan bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda 80 altında hareketler görsek de tekrar ciddi bir yükseliş geldi. Burada direnç olarak takip edeceğimiz 82.53-81.64 bölgesi var. 82.53 üstünde burada hareketler görecek olursak gümüşün güçlü satışlara geçtiği, altında peşinden sürüklediği bir süreci takip ediyor oluruz. Buradan bir platine bakalım. Platinde ara destek direnç bölgesi olarak 1034-1024 bölgesini takip ediyoruz. Şu an için bu bölge fiyatlanıyor. 1034 üstü kapanışlar 1058'e doğru yükselişleri tetikleyebilir. 1024 altında kaldığımız sürece altın ve gümüşe de satışlar gelecek olursa 1024'ün altındaki hareketlerde tekrar 1000 ve altına doğru satışların derinleşme ihtimalini gündeme getirir. Aşağıda 987 desteği kırılmadığı sürece platinde yönün yukarı olduğunu da söyleyebiliyoruz. Buradan hızlıca bir paladyuma bakalım. Paladyum kırdığı 1684-1660 desteğini direnç olarak çalıştırmaya devam ediyor. 1684 üstünde kaldığı sürece 1756'ya doğru da burada yükselişlerin devamını bekleriz. Aşağıda da 1590 önemli bir destek bölgemiz. 1590 kırılacak olursa da satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Son günlerde Brent petrol soruluyordu. Buna da bir hızlıca bakmak istiyorum. Bakın Brent petrolde şöyle bir kanal içinde hareket ediyor. Bu yükseliş trendinin altında hareketler görebiliriz. Ancak burada düşüşün başladığını söyleyebilmemiz için bir önceki dip bölgesinin kırılması gerekir. 78.42, 77.58. Bu bölge korunduğu sürece şu yatay banttaki hareketi takip edeceğiz. Bunun da direnç bölgesi 89-86. Buna 90 diyelim. 90 üstündeki hareketler yükselişi, aşağıda da 77,5 altındaki hareketlerde düşüşleri tetikleyecektir. Buradan hızlıca bir gramlara bakalım. Gram gümüşte değişen çok bir şey yok. Yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. 13.98 desteğimiz, 14.80 direncimiz. Buradan gram altına geçelim. Gram altında takip ettiğimiz 1158 altında hareketler görüyoruz. Bu ons altındaki desteklerin kırılmasıyla burada da satışların bir miktar derinleşme ihtimali var. 1143 kırılacak olursa şu konsolidasyon alanına doğru satışlar derinleşecektir. Bu da aşağıda 1135-1123 aralığına doğru bir
bir düşüş sürecini gösterebilir. Ancak burada onsları yakından takip edeceğiz. Desteklerden bir tepki almaya başlarsa burada da yukarıda 1178-1173 ilk direnç bölgemiz olacak. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.